İlk mumya ve Anubis'in ayini. Mısır'ın üzerine çöken o en karanlık gece, Kızıl Çöllerin efendisi Set'in vahşi zaferiyle perdelenmişti. Osiris'in kutsal bedeni sadece katledilmekle kalmamış, Set'in dinmek bilmeyen nefretiyle 14 parçaya bölünerek Nil'in tekinsiz sularına ve çölün kavurucu kumlarına saçılmıştı. Dünyanın ilk büyük yası Isis'in gözyaşlarıyla başladı. Şifanın ve sadakatin tanrıçası, kız kardeşi Neftis ile birlikte her bir zerresi fırtınayla savrulan o kutsal bedenin izini sürmek için medeniyetin sınırlarını aştı. Popüler mitlerin anlattığı gibi bu sıradan bir arayış değildi. Tapınak dehlizlerinde saklanan gizli parşömenler, Isis'in her bir parçayı bulduğunda çölün vahşi akrepleri ve Set'in casuslarıyla kozmik bir köşe kapmaca oynadığını fısıldar. Mil'in timsahları bile Osiris'in etine saygı duyarak ona dokunmamış, kutsal parçaları korumuştu. Isis, çöllerin yakıcı sıcağında ve gecenin dondurucu karanlığında sevdiğinin dağılmış varlığını tek tek toplayarak ölümün mutlaklığına karşı ilk isyanı başlattı. Ancak parçaları bir araya getirmek yaşamı geri getirmeye yetmiyordu. Çünkü parça parça olan bir beden çürümeye ve yok olmaya mahkumdu. İşte o an karanlığın ve çakal başlı kapıların efendisi Anubis, tarihin ilk ve en gizemli ayinini gerçekleştirmek üzere gölgelerin arasından sıyrıldı. Anubis, çöllerden topladığı kutsal yağları, tekinsiz mürver reçinelerini ve koruyucu tılsımlarla dokunmuş keten bezleri yanına aldı. Bu, evrenin daha önce hiç şahit olmadığı bir kavramın mumyalama ve kefenleme ritüelinin doğuşuydu. Anubis, Osiris'in parçalanmış etini kutsal nehir sularıyla yıkadıktan sonra her bir eklemi ve uzvu tekinsiz büyüler eşliğinde keten şeritlerle sarmaya başladı. Çakal başlı tanrının elleri her ilmekte ölümün soğukluğunu, ebedi yaşamın sıcaklığına bağlıyordu. Ketenlerin arasına yerleştirilen her bir tılsım, Set'in yıkıcı enerjisini bedenden uzak tutmak için yapılmış kozmik bir kalkandı. Kefenlenen bu ilk bedenin ve ilk mumyalama ayininin asıl tekinsiz ve az bilinen gizemi, insanlık tarihinin ölüm algısını sonsuza dek değiştiren o saklı mühürdür. Kadim Mısır rahipleri, Anubis'in Osiris'e sardığı her bir kat ketenin aslında ruhun, Ka ve Ba, yeraltı dünyasındaki tehlikelerden korunması için inşa edilen ilk manevi zırh olduğuna inanırlardı. Anubis, son düğümü atıp Osiris'i tamamen zifiri ketenlerin arkasına gizlediğinde, ölüm artık yok oluşun değil, ölümsüzlüğe geçişin kapısı haline gelmişti. Popüler inanışın aksine bu ritüel sadece bir cesedi koruma çabası değil, evrenin en büyük kara büyüsünü ve Set'in getirdiği kaosu bozma ayiniydi. Isis'in sadakati ve Anubis'in tekinsiz elleriyle şekillenen o ilk kefenli beden, Mısır'ın karanlık dehlizlerinden yükselecek olan ebedi dirilişin ve yeraltı krallığının ilk parıldayan şafağı olacaktı.